Herkese merhaba. Yeni bir Division 2 rehber videosuna hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Division 2'de 40. seviyeye ulaştıktan sonra ne yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Çünkü yeni başlayan bir oyuncunun genel problemi bu. Oyuncular 40. seviyeye ulaştıktan sonra ne yapacaklarını bilemediklerinden ya sıkılıp oyunu bırakıyorlar veya bazı şeylerde başarısız oluyorlar. Ben de Division 2 oyuncusu ve Türkçe içerik üreticisi olarak yeni başlayan oyuncu arkadaşlarımıza rehber niteliğinde yol göstereceğim. Umarım video bu konuda faydalı olur. Lafı daha fazla uzatmadan haydi videoya geçelim. İyi seyirler. Öncelikle Division 2'ye yeni başlamış bir oyuncuysanız ilk soru Warlords of New York paketi almalı mıyım oluyor. Benimse bu soruya cevabım, oyunu tam anlamıyla hikayesi ve içeriklerinden tam olarak faydalanmak isterseniz evet, Warlords of New York genişleme paketini satın almalısınız. Çünkü Division 2'ye sonradan eklenen bu paket New York genişlemesini içerir ve ayrıca oyunun gidişatını bu yönde yapması da oyunu etkilemektedir. Hem Division 2'nin hikayesinin devamını bu New York genişleme paketinde oynayabilirsiniz. Hem de SHD saat seviyesi gibi oyunun gerekli özelliklerine ulaşabilirsiniz. Bu sebeple bu paketi almanızı tavsiye ederim. Evet, bu paketi aldınız ve tüm görevleri yerine getirdiniz. Sonrasında seviye 40'a kadar ulaşmış olacaksınız. Ama seviye 40'tan sonra ne yapmalısınız bilmiyorsunuz. Bunun için birden fazla yol gösterebilirim. Ama ben kendi ilerlediğim yoldan sizlere bahsetmek istiyorum. Seviye 40 olduktan sonra yapmanız gerekenler oldukça basit. İlk yol Beyaz Saray'dan geçiyor. Burada yapmanız gereken rekalibrasyon istasyonunda bulunan rekalibrasyon kütüphanesini doldurmanız gerekecek. Bunun sebebi ise oldukça basit. Çünkü karakterinize bir yapılandırma seçeceksiniz ve bu doğrultuda karakterinizi de oynamaya başlayacaksınız. Fakat düşecek çoğu item istediğiniz kalitede veya istediğiniz özelliklerde düşmeyecek. Bunun için rekalibrasyon kütüphanesini kullanmanız gerekecek. İşinize yaramayan veya yarayıp da sonradan ben bu nitelik özelliğini başka itemlarda da kullanırım derseniz bunları rekalibrasyon kütüphanesine yani Recalibration Library bölümüne kayıt etmeniz gerekecek. Kütüphaneye kayıt ettiğiniz her özelliği daha sonrasında rekalibrasyon bölümünden nitelik özelliklerini değiştirmek istediğiniz eşyalarda ve silahlarda kullanabileceksiniz. Bu yüzden önceliği buraya vermenizi tavsiye ederim. Daha sonrasında yapmanız gereken item farmlamak. MMORPG oyunlara aşina olan arkadaşlar bilirler. Mesela Silk Road Online, Metin 2, Knight Online tarzı oyunlarda grind yaparız. Bunun sebebi istediğimiz eşyaları düşürmektir. Bu oyunda bu tarz MMORPG oyunların benzeri niteliğini taşıdığı için burada bizim de görevimiz item kasmak olacak. Çünkü karakterimizin güçlenmesini istiyoruz. Bu sebeple karaktere bir yapılandırma oluşturmanız gerekecek. Bu yapılandırmayı oluşturmak için gerekli marka itemlerini toplamanız ve birçok egzotik silahı da elde etmeniz gerekiyor. Bu sebeple The Summit ve Countdown adlı bölümlerde çokça tek veya arkadaşlarınızla oynamanız gerekecek. Bu The Summit ve Countdown'un birkaç özelliği var. Bunlardan biri istediğiniz marka itemlerini toplamak için haritanızda target loot yani hedefteki loot'unuzu belirleyebiliyor olmanız. Bu bize kolaylık sağlıyor olacak. Özellikle The Summit ve Countdown bölümlerinde hedeflediğimiz marka itemlerini rahatça elde edebileceğiz. Oluşturacağınız bu karakter yapılandırmasına göre karakter daha fazla hasarlar vurabilir veya daha iyi yetenekleri kullanabilir hale gelecek. Böylelikle artık karakterimize item farmlayarak bir yapılandırma oluşturmuş oluruz. Bunları yaptıktan sonra artık gelişmiş olacaksınız. Fakat tam olarak değil. Çünkü bu kısımda eksikleriniz var olacak. Bu eksikler SHD saat seviyeniz ve toplamadığınız onlarca egzotik itemlar olacak. Peki SHD saat seviyemizi nasıl yükselteceğiz? SHD saat seviyesi 1000 seviyede maksimum bonuslara ulaşır ve saatte açabileceğiniz tüm bonus özellikleri açmış olursunuz. Bu da karakterinizi oldukça güçlendiren bir özelliktir. Bu saat seviyesi başta da dediğim gibi sadece New York genişlemesini satın alan oyuncularda mevcuttur. Aaron Keener görevinden sonra açılır. Açıldıktan sonra bu SHD saat seviyesini açık dünyada bulunan etkinlikler aracılığıyla rahatça yükseltebilirsiniz. Peki en çok hangi etkinlikler bu saati hızlıca yükseltir? Kısaca ondan bahsedeyim. Açık dünyada birçok etkinlik vardır. Fakat bunların birbirlerine göre vereceği XP oranları farklıdır.
Mesela bir rehine kurtarma etkinliğinden alacağınız XP ödülü ile Territory kontrol etkinliğinden alacağınız XP ödülü aynı olmayacaktır. Bunları sizlere sıralamak yerine kendi haritanızda bulunan etkinliklerden alacağınız XP ödüllerini nasıl görebilirsiniz onu anlatacağım. Mouse imlecinizi açık dünya etkinliğinin üzerine sürüklemeniz gerekecek ve böylelikle görevin size vereceği XP ödülünü solda görebilmenizi sağlar. Böylelikle benim kontrollerime göre alabileceğiniz en yüksek XP etkinlikleri olarak Elite Resource Convoy ve rehine kurtarma etkinliklerini önerebilirim. Bu görevleri Heroic modunda sıklıkla yaparsanız ve yanında grubunuzu fullleyecek arkadaşlarınız olursa çok daha iyi XP ödülü elde edebileceksiniz. Bu şekilde SHD saat seviyeniz sizin oynama hızınıza göre oldukça hızlı bir şekilde yükselir. Böylelikle SHD saat seviyenizi 1000'e kadar vakit ayırıp çıkarabilirsiniz. Ve bu esnada yine item kasmaya devam edeceksiniz. Haritada bulunan Control Point bölgelerini ele geçirmek bir diğer oyun özelliğidir. Bu bölgeler genellikle haftada bir işgale uğrar ve bu bölgeleri farmlayabilirsiniz. Peki bu bölgeleri farmladığınızda size ne gibi katkısı olur? Bu bölgeler eğer Heroic zorlukta oynuyorsanız 4. seviye kontrol noktalarını içerirler ve verecekleri ödüller gayet tatmin edicidir. Ama bizim burada asıl hedefimiz üretimde kullanabileceğimiz blueprintleri toplamak olacak. Ve ardından tüm blueprintleri topladığımızda itemları farmlamak yerine artık üretebilir hale geleceğiz. Böylelikle karakter yapılandırmalarını daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Peki daha sonrasında ne olacak? Daha sonrasında rekalibrasyon istasyonunda bulunan Ekspertiz adlı bölümü yükseltmemiz gerekecek. Peki bu bölüm nedir? Ne işe yarar? Kısaca bundan bahsedeyim. Ekspertiz özelliği Division 2'ye sonradan eklenmiştir. Bu bölümün amacı topladığımız onlarca işimize yaramayacak itemların bir işe yaramasını sağlamak. Yani çöp diye nitelendirdiğimiz itemları buraya bağışlayacağız. Bağışladıktan sonra burada bu bağışladığınız her bir item'ın kendi bölümü olacak. Bunlar da kendi içlerinde seviyeleri ayrılmış şekilde gözüküyor. Fakat bunlar kafanızı karıştırmasın. Burada genel amacımız ekspertiz seviyemizi yükseltmek. Çünkü ekspertiz seviyenizi yükselttikçe belirli materyaller karşılığında eşyanıza, silahınıza, yeteneklerinize ve specialization özelliklerinize yükselteceğiniz her seviye başına bonus alacaksınız. Bunlar mesela bir silah için düşünürsek, her seviyede silaha ekstra silah hasarı eklemek gibi bonuslar olacak. Ama bunları başarmanız bir hayli uzun sürebilir. Ekspertiz işini de hallettiğimize göre sıradaki yapmamız gereken işlere geçebiliriz. Bunların ardından eğer bir arkadaş grubunuz varsa veya klanınız varsa raidleri öğrenmeniz gerekecek. Ve her bir kişinin bu raidlerde görevi olacağını unutmayın. Yapacağınız karakter yapılandırmaları oynayacağınız oyun tarzınıza göre sürekli değişiklik gösterebilir. Burada takımda alacağınız rolü bilmelisiniz ve buna göre bir karakter yapılandırması seçip raid'de rol alabilirsiniz. Böylelikle Division 2'de bulunan raid'leri haftada bir kez tamamlayarak raid'lere özgü olan egzotik silahları düşürmeye çalışabilirsiniz. Bu öğrenme esnasında olabildiğince eğleneceğinizi düşünüyorum. Şimdiden başarılar. Bir diğer yapabileceğiniz özellik ise PvP için hazırlanmak. Division 2 içerisinde bulunan Türkçe adı karanlık bölge olan Dark Zone adında bir bölgemiz mevcut. Bu bölgelerde hem PvE hem de PvP özellikleri aktiftir. Yani Dark Zone içerisinde bulunan kendi zorluklarına göre ayrılmış temizlenmesi gereken PvE bölümleri vardır. Ve buralardan yüksek kaliteli itemler farmlayabilirsiniz. Fakat bu sırada sizin bulunduğunuz Dark Zone içerisinde diğer loot arayan oyuncular da olacaktır. Bu oyuncular kişiliğine bağlı olarak ya size yardım edecektir veya sizi öldürüp topladığınız itemleri almak isteyecektir. Bunun için burada çok dikkatli olmanız gerekecek. Bu sebeple Dark Zone için yapılan karakter yapılandırmaları önem taşır. Fakat burada birbirinden farklı yapılandırmalar olacaktır. Mesela size saldıran bir rogue ajanı tank yapılandırmasına yönelmiş olabilir. Fakat sizin karakter yapılandırmanız tam tersine hasar vurmak üzerine olabilir. Burada el becerisi çok önem taşır. Ayrıca oyunun dengeleme sistemine göre Dark Zone gibi PvP bölgelerinde karakterinizin bazı özellikleri azalır, bazı özellikleri ise yükseltilir. Bunları karakterinizin istatistik bölümünde görebilirsiniz. PvE ve PvP olarak istatistik incelemenizi yapmanızı tavsiye ederim. Sonrasında bu bölgede oldukça eğlenebilir veya iyice sinir olabilirsiniz. Buna dikkat etmenizde fayda var. Şimdiden sizlere başarılar diliyorum.
Oyunun bir diğer PvP özelliği ise Conflict adlı PvP bölgesinde geçer. Burası Dark Zone'un aksine daha farklıdır. Diğer oyunlardan aşina olduğumuz Team Deathmatch veya bölge ele geçirme gibi özellikler vardır. Burada PvE fonksiyonu tamamen kapalıdır ve her oyuncu PvP için orada bulunuyordur. Conflict'te de PvP dengelemeleri mevcuttur. Buna göre karakter yapılandırmanızı ayarlamanız gerekir. Sonrasında bir haritaya girersiniz ve bu haritada 4 vs 4 olacak şekilde diğer ajanlarla veya mevcut grubunuzla oynayabilirsiniz. Burada önemli olan iş taktiktir ve el becerisidir. Bunlara dikkat etmenizi önemli tavsiye ederim. Peki bunları yerine getirdiniz ve daha ne yapabilirim gibi kafanızda sorular varsa önerebileceğim oyun içerisindeki özel hunter'ları avlayıp onların maskelerini koleksiyonunuza katabilirsiniz. Veya oyunda bulunan gizli özellikleri araştırıp özel ödüller alabilirsiniz. Fakat bunların karakterinize ait ekstra bonus özellikler içermeyeceğini unutmamanız gerekir. Bu gibi ekstra içerikler genellikle karakterinizin görünümüne katkı sağlayacak ödüller verecektir. Şimdilik benim aklıma gelen özellikler bunlar. Fakat Division 2'deki değişimlere göre bu videoda bulunan bazı özellikler ileride kaldırılmış da olabilir, değiştirilmiş de olabilir. Bu sebeple daha güncel olanlarını sizlere hazırlayıp sunmaya çalışacağım. Böylelikle bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım kafasında sorusu olan arkadaşlara yardımcı olabilmişimdir. Ayrıca açıklama kısmında bulunan Discord adresimize katılarak ve oyun içerisinde bulunan klanımıza katılarak Division 2 oynayan yeni ve eski arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz. Böylelikle beraber oynayabilir ve bazı şeyleri daha kolay şekilde yerine getirebilirsiniz. Eğer sormak istediğiniz sorun varsa veya benim eklemeyi unuttuğum özellikler varsa lütfen yorumlar kısmından bunları yorum yazarak iletmekten çekinmeyin. Ayrıca videoyu beğenerek bu videonun diğer Division 2 videoları arasından yükselmesini sağlayabilirsiniz. İçeriklerimden anında haberdar olmak isterseniz lütfen abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki yayında veya videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.